Kedi var bir yandan yanımda. Aa bak ne var, gel. Zamanki gibi biz yine açız. İşin uzmanı geldi. Evet. Nasıl yapıyoruz şimdi? Şimdi nasıl yapıyoruz? İşin amelelik kısmı bana kaldı. Biz varsak illa bir aksilik, sakarlık olur. Tüp müp yok, bildiğiniz odun ateşinde pişireceğiz. Güveci de kırmıştın sen. Hayır Hatırladın. kırmadım. Gayet güzelmiş yani. Yapan usta kimse yapamamış işte sinekli. Kim acaba yapan usta? Kendisi. Bozlar Köyü'nden herkese merhaba. Bugün kış için hazırlığımız olan menemenliklerimizi yani konservelerimizi yapmak için domateslerimizi tarladan bizzat kendimiz toplamak için geldik. Birazdan hem domateslerimizi hem de biberlerimizi sıra sıra gezerek toplayacağız. Menemenlik için bu kadar fazla domates daha önce hiç toplamadım tarladan. Birkaç kere böyle çevre civar köylerden denemelik birkaç koparmışlığım olmuştu ama hiç böyle büyük bir şeye girmedim. O yüzden bilmiyorum nelerle karşılaşacağımızı. Sepetimizi de getirdik. Sepetimize doldurup sonrasında poşetimize aktarıp menemenliğimizi yapmak üzere yola devam edeceğiz. Menemen yapmanın bütün serüvenini göstermek için buraya geldik. Bizzat şahit olmanızı istiyoruz. Hangi aşamalardan geçiyor? Çok da zahmetli bir iş. Bunu geçen yıl biz yapmıştık. Annem yardımcı olmuştu. Oradan biliyorum. Bu yılda böyle farklı bir konsept yapalım dedik. Kendimiz domateslerimizi taze taze dalından koparıp toplayacağız. Ay kedi. O zaman ışığı kaçırmadan hemen toplamaya başlayalım. Acele edelim. Bugün domateslerimizi topladıktan sonra yarın sabah erkenden menemenlerimizi yapmaya başlayacağız. Aşama aşama olduğu için size birkaç günlük bir vlog şeklinde sunmuş olacağız. Hadi başlayalım. Domatesleri toplamaya başladık. Çok da yerde. Biraz zorlanıyorum yerden toplarken. İnşallah bacaklarım ağrımaz. Yoksa Yasin sana devredeceğim. Bir de benim hayal ettiğim gibi değil ya. Ben daha düzenli, şöyle dümdüz şey olur Daha ama. böyle minik minik fideler şeklinde değil mi? Evet, öyle hayal etmiştim. Ben daha önce bir yerde birkaç tane topladım dedim ya hani. Orada öyleydi mesela. Demek ki her yerde farklı oluyor. Olsun artık, bulabildiğimiz kadar. Evet. Menemen yaparken böyle sivri domateslerden yapılıyormuş. Yani normal yuvarlak domateslerden yapılmıyor. Şunlardan yapılıyor. O yüzden biz de bunların kızarmasını bekledik. Kedi var bir yandan yanımda. Kedi de senin Demin- peşini hiç bırakmadı. Evet, demin çok sevdim. Şimdi yanımdan ayrılmıyor. Galiba çekimde bana eşlik edecek arkadaşımız. Böyle sivri domateslerden menemen yapıldığı için biz de bunları toplayacağız. Ben tabii sakarlığım her yerde benim meşhur. Kesin, zaten öyle. Bozlar Köyü bize çok yakın bir köy. Yani kaç kilometre yazmışsın? 4-5 kilometre var. 5 yok bile. Ben ilk defa geldim bu köye. Çok hoşuma gitti. Çünkü burası deniz manzaralı bir köy. Gerçekten bir de denize de sıfırmış aynı zamanda. Zaten deniz deyince sen hemen tav alıyorsun. Evet. Yeter ki deniz olsun. Ben o köyü severim. Domates deyince aklımıza ilk Çanakkale geliyor. Biz de bu konuda şanslıyız. Her zamanki gibi Çanakkale'yi öveceğim arkadaşlar. Övmeden geçemeyeceğim. Bozlar Köyü de domates konusunda çok meşhur bölgesel olarak. Burada da bizim tanıdığımız komşumuz var. Bizi davet ettiler. Gelip tarlamızdan toplayabilirsiniz dediler domatesleri. Biz de neden olmasın dedik. Çünkü taze olmuş olacak ve dalından sebze herkese nasip olmuyor. Biz de dedik ki bu fırsatı değerlendirelim. Hemen gelelim, zaten bize çok yakın. O yüzden burada menemenlerimizin yapım aşamasını size bizzat göstermiş olacağız. Arkadaşlar, işin reklam kısmı bitti. Şimdi gene işin amelelik kısmı bana kaldı. Çünkü eğilmekten ben yoruldum biraz. Aynen. Yasin'e devrettim domates toplamayı. Yani eşim sadece görüntü için birkaç tane aldı. Aa, Gerisi hiç de öyle benim değil. emeğim. Hayır, hayır. Gerçekten topladım. Onun yarısını ben topladım. Tamam, 4-5 tane toplamış oldum. Hayır. Hayır, espri yapıyor. Ben gerçekten topladım. Herkese yeni bir günden günaydın. Dün domateslerimizi topladık, kasalarımıza yerleştirdik ve bugün menemenleri yapmaya başlayacağız. Biz de dedik ki en rahat bir şekilde annemlerin yazlığında çalışırız. Çünkü bu ev tam bir yazlık olarak döşendiği için detaylı böyle kirlenecek hiçbir şey yok. Her şey böyle daha soft. O yüzden direkt buraya geldik ve güne öncelikle menemen yapmakla başladık. Kahvaltımızı yapıp karnımızı doyuralım. Her zamanki gibi biz yine açız. Yasin kamerayı böyle titreyerek tutuyor açlıktan. Biraz bunu önden pişiriyorum. Sonra geçen yıldan kalma konservemizi ekleyip ilave edeceğiz üstüne. Ve ondan sonra hep birlikte ailecek kahvaltımızı yaptıktan sonra menemen konservelerini yapmak için domateslerimizi doğrayacağız. Bütün aşamaları kayıt altına alacağız. Tabii o anda yaşadığımız aksiliklere yine siz de eşlik etmiş olacaksınız. Biz varsak illa bir aksilik, sakarlık olur. Sakarlık mutlaka olur zaten.
kahvaltımızı yaptık. Şimdi konserve menemenlerimize geçtik ve tabii ki de ben pek yapmayı bilmediğim için direkt annem yanımızda. Annemden öğrenerek yapacağım aslında. Geçen yıl annem tamamen yapmıştı. Ama ben dikkat etmediğim için çoğunluğunu annem yaptı. Pek öğrenemedim. O yüzden şimdi annemle beraber başlayacağız. Size öncelikle annemle tanıştırayım. İsmi Melek. Bana çok yardımcı oluyor. Yani ben böyle çok fazla ev işi bilmiyordum eskiden. Şu anda daha iyi biliyorum tabii ki. Ama bayağı bir bana Allah razı olsun çok yardımcı oluyor. Annem böyle kışa hazırlıyor beni. O yüzden teşekkür ederim anne sana. Rica ederim, ne diyeyim. Mecbur annelik. Bize domatesin serüveninden bahset. Yani daha doğrusu domatesi nasıl seçiyoruz menemen yaparken? Hangi domates türü? Çünkü birçok domates türü var diye biliyorum. Pembe, kırmızı, sivri, yuvarlak falan filan. Tam da bilmiyorum. Annem biraz bahsetsin ondan. Ya genelde sivri domatesler menemen için tercih olan domatesler. Yani şöyle Ben de olanları yani diyorsun değil mi? Aynen, Şunlar aynen. şöyle. Aynen Sivri öyle. domates. Bunlar genelde tercih ettiğimiz domates grubu oluyor. Onlardan menemen yapıyoruz işte. Pembe olanlar ama menemenlik olmuyor Ya değil mi? Daha iri onlardan pembe da olur da olanlar. pembe domatesleri daha çok hani kahvaltılarda, yemek sofralarda falan yenir yani. Biz hep sivri domates aldık. Hani eskiden beri bu konserve menemenler yapılıyor mu? Yani eski zamanlarda da hep bu şekilde miydi? Yapılıyordu, evet evet. Benim annem de yapıyordu. Başka komşular, herkes yapıyordu. Peki ben şunu merak ediyorum. Yapmayanlar ne yapıyor? Marketten hazır mı satın alıyor? Ne yapıyorsunuz yapmayanlar? Çünkü ben mesela annem olmasa bu işe girişir miydim? Bilmiyorum, çok zor. Belki Yasin çok meraklı. O gel bu işe girişelim derdi. Ama onun haricinde bilmiyorum. Bana çok zahmetli geliyor. Zahmetli değil mi ya? Ya zahmeti var tabii ki. Zahmetli ama zahmetsiz rahmetli olmuyor tabii. Şunu da ekleyeyim. Bunları yıkayıp doğrayıp pişirdikten sonra kaynar kaynar sıcacık gene kavanozlara dolduruyoruz. Ağızlarını kapatıyoruz. Çok kaynar olması gerekiyor ki kapaklar tutsun. Sonra da ters çevirip bırakıyoruz bir gün boyunca. Hatta soğuncaya kadar diyelim. Ondan sonrasında da serin bir yerde tutuyoruz onları. Gölge, hani güneş almayacak yerlerde saklıyoruz. Ay, kapakları bir de sıfır alıyorduk değil mi? Ben öyle bir şey Tabii hatırlıyorum. sıfır alınıp kapaklar da kaynar sudan geçip ondan sonra kapaklanması lazım zaten. Püf noktaları. Püf nokta, evet, aynen. Ama ben bunları yine unutacağım seneye. Annen olursa inşallah gene yapar sana, merak etme. İnşallah. Evet arkadaşlar, işin uzmanı geldi. Tabii ki. En uzman kişi. Aynen. Şimdi nasıl yapılır ben size anlatacağım. Devraldı şimdi annemden koltuğu. Tabii annem de bir yanda köşede yapıyor. Evet, nasıl yapıyor? Yardım ediyor. Nasıl bize. yapıyoruz şimdi? Şimdi nasıl yapıyoruz? Annem öğretsin. Anne göster. Hayır, önce şu üst kabuğu var ya. Hayır, öyle değil, öyle değil. Şöyle şu kısımdan şöyle şu şekilde yapıyorsun. Tamam Anlaşıldı. mı? Soyuyor muyuz şimdi? Evet, soyuyoruz. Önüne. Sen kendi önüne yapıyorsun. Buraya soyulmuş olanlara koyuyorsun. Ya En baştan anlatıyorum. uzmanım ya. dedik, bizi mahvettiniz ya. Sahte uzman. Şimdi ben bunları yapacağım, daha odunda şey yakacağım. Benim sobam var ya, meşhur. Evet, işin sürpriz kısmı aslında. Aynen. Sobada pişireceğiz biz menemenleri. Tüp müp yok, bildiğiniz odun ateşinde pişireceğiz. Bildiğiniz doğal hayat. Burada her şey doğal. Zaten bugün ortamımız da çok doğal. Evet. Dekor vesaire hiçbir şey oluşturmadık. Bence biraz fazla doğal. Evet, şu an biz fazla doğalız. Ay, düşürdüm. Dediğim gibi Dediğim annem... gibi her videoda muhakkak bir düşürme, bir sakarlık vardır. Dikkat edin, bütün videolarda muhakkak bir düşürme var. Annemlerin burası yazlık evi olduğu için evde çok fazla eşya yok. Yani ne gerekliyse o var ve ev çok sade, düz. Diğer evde, İstanbul'daki evde kullanmadıkları eşyaları buraya koydular. Biz normalde aslında bizim çardakta yapacaktık. Değil mi? Aslında son Evet. dakikaya kadar biz orada yapacaktık. Ondan sonra ben dedim ki domates sıçrar doğrarken. Ben çardağımı ziyan edemem. Etraf domates olur ama burası çok rahat böyle. Annemlerin verandası çok ferah. Fayans zaten Hem de her kolay yer. yıkanabiliyor falan. Aynen. Hortumla falan da yıkanıyor rahatça. Burada yapmaya karar verdik. Annem de sağ olsun tabii ki gelin yapın burada dedi. İşte köy hayatıyla şehir hayatının farkını görüyorsun değil mi? Evet. Mis Şimdi gibi. şehirdekiler mesela şu anda balkonları çok büyük değilse bunları nasıl yapacak evin içinde? Ev çok pislenir. Benim annemler falan hep evde yapıyordu. Allah, hani hep sıkışık tıkışık. Genelde bu işler Ama de yine yazın balkon oluyor. var sizin, orası rahat. Var da genelde yazın oluyor ya bu işler. Evin içinde yapıyorlardı. Balkon var da o kadar rahat değil yani, burası gibi değil. Burayı Bahçeli ev övmemiz farkı. lazım yani sonuçta. Burayı övmemiz lazım. Bahçeli evin rahatlığı. Zorluklarından da başka videoda bahsedeceğiz tabii. Hiç bitmiyor. Aslında biz burada kendimiz de ekip kendimiz de bu domatesi yapabilirdik ama bizim sitenin ya suyundan ya da havasından arkadaşlar. Hani her zaman her şey mükemmel değil, onu anlatmak için söylüyorum. Ya suyun
suyundan ya da havasından domateslerin böyle dipleri hep böyle kararıyor. O yüzden de biz aslında gidip domatesleri Bozlar Köyü'nden aldık. Oradan satın aldık. Kendimiz topladık tarlada zaten. Gördünüz siz de topladığımızı. Aslında domatesleri toplarken de çok zorlandım. Daha önce kendim ufak bir bahçe yapmıştım. 2 sıra domates falan ekmiştim. O zaman falan domates toplamak çok zorlu olmuyordu ama şimdi bu kadar büyük domatesleri gidip Bozlar Köyü'nden topladık. Zaten sizler de seyretmiştiniz. Zahmetli aslında domates Zahmetli bir toplamak. iş. Eğlenceli terapi gibi geldi. Ama tabii Yasin'in beli falan ağrıdı biraz. Bayağı bir zorlandım yani. Aynen. Yani zahmetsiz rahmet olmuyor. Hem güzel, bunları yerken güzel oluyor ama toplaması. Zaten sizlere bu videoyu o yüzden yapıyoruz. Gidiyoruz, topluyoruz, geliyoruz, soyuyoruz. Deneyimledik Aşaması. aslında, değil mi? Evet. Bir deneyim. Yani hayatımızda bir kere olsun bir güzelce domates toplamış olduk 3 kasa. Bu da güzel oldu. Aşamaları göstermek istiyoruz. Hani soframızda domatesleri falan görüyoruz. Özellikle nasıl yapıldığını bilmeyenler için söylüyorum. Aşamalar zor yani. Bunun bir kolay tarafı da Beyza Nur Hanım için. Çünkü ikimiz de yüksek lisansa başlayacağımız için bu sene. Allah nasip ederse. İnşallah da başarılı olur, bitiririz. İnşallah. Bize çok güzel kolaylık olacak. Hemen dökecek, menemen yapacak, Evet. yemek yapacak. Geçen yıldan fazla yapalım dedik o yüzden konserveleri. Geçen yıl ne kadar yapmıştık? 30 muydu? Kaç tane? 40'a yakın yapmışız evet. 40 geçen kavanoz yıl. az değilmiş ya. Evet. Bayağı da var. İki kişiyiz. Ne kadar yiyoruz? Şimdi de daha fazla yapacağız. Zaten kaldı geçen yıldan biraz ama olsun o da benim işime geldi. Çünkü bu yıl biz daha çok tüketiriz. Ekmek de çok tüketmemek için yemek gibi de yiyoruz biz bunu. Çünkü hadi o da kilo aldırıyor. O yüzden okuldan gelince falan direkt akşam yemeği olacak. Bizim için hazır olacak. Ben çok mutluyum o yüzden. Olduğu kadar daha da fazla yapalım yani. Ne kadar olursa değil mi? Kesinlikle. Tamam. Menemen adam olacaksın bu yıl. Gelelim asıl mevzuya. Şimdi bunları yapıyoruz, soyuyoruz, pişiriyoruz, koyuyoruz. Peki sen bu menemeni yaparken soğanlı mı yapacaksın, soğansız mı? Şimdi En ben meşhur muhabbet. en hızlı nasılsa kavanozu açıp şak diye dökeceğim böyle. İçine Yok ne yok, onu varsa o. sormuyorum. Onu sormuyorum. Sence hangisi güzel? Soğanlı mı güzel oluyor, soğansız mı? Ya bence yani tercih hakkım varsa ben soğanlı daha çok seviyorum. Bence menemen soğanlı kesinlikle çok güzel. Ama seçmiyorum. Hepsini yerim yani. Bazısı soğansız olur diye. Ben de soğanlıyı tercih ediyorum. Bu bir zevk meselesi. Soğan ve sarımsak. Soğan ve Sarımsak da değil olma. mi? Annemden de geldi be. Aynen. Bir de sarımsak Şey. geldi. Yok mu arttıran? Dağınık koyulur içine. Ben böyle 7 çeşit baharat çok seviyorum. O 7 çeşitsiz menemen değil mi böyle şey oluyor. Yavan geliyor. Aynen. Baharat lezzet veriyor ya kesin. Aynı zamanda bu konserve menemenleri yemek sosları olarak da kullanabiliriz. Yani sadece menemen yapmak zorunda değiliz. Tabii. Makarnaya sos yapabiliriz. Hatta kabuklarını salça yapacağız şimdi. Evet evet daha bitmedi. Bulgur pilavına da annem buradan söylüyor koyabilirsin diyor. Pizzalara, etli yemeklere. Annen olmasa ne yapacaksın? Hep oradan destekliyor Gerçekten bakın. ya. Anne yapay zeka gibisin. Sürekli yanındasın. Ben bu arada sen hiç fark etmedin. Sen gelmeden bıçakları bileyledim. Oo. Fark ettin mi Güzel. acaba? Yok, Bana verir fark misin etmedim. oradan domates? Yok, fark etmedim. Erkekler Değil mi? genelde detayları fark etmez. O kadar siz bileylersiniz bıçakları ama erkekler o anlamaz bile. Annem hayvan da beslemeyi çok istiyordu burada. Keçi miydi? Neydi? Aynen. Keçi. Daha da doğal bir hayat çekebilirdik size. Aynen, becerebilseydik. Nerede? Kömürlükte değil mi? Evet kömürlükte hayal ediyordu. Ya bahçede dolanacaktı. Gece kömürlüğe konulacaktı. Yani. Ay biz bu sobayı yakacağız ya Yasin. Hazır yakmışken onda bir et falan da pişirsek çok güzel olmaz mı? Ama şey lazım ona, güveç tencere lazım. Normal şimdi var sen bizde daha hiç, işte. sen daha hiç bu sobayı görmedin bak şimdi. Ben çekince, ilk defa kullanacağım sobayı. Yasin'in bekarlıktan kalma sobası. çekince göreceksin. Normal öyle hani et yapılacak değil de güveç varsa, bizdeki güveç ne oldu? Ha, Var. bizdeki güveci de kırmıştın sen. Hayır Hatırladım. kırmadım. O dıştan çatlamış. İçinde hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar gece güveci kullandık. Nasıl yaptıysa artık soğuk suyla gelmiş. Hobim arasında gideceğim kırıyorum yani düzenli aralıklarla. Aa diyor, bu güveç sızdırıyor. Sızdırmıyor ya. Ses duydum oradan çat çat diye. Ben yıkamıştım ılık suyla. Bilmiyorum niye oldu. Niye oldu değil mi? Ben de Hiçbir fikrim yok. Ama o şu an kullanılır yani. Bak, Dıştan suç sadece. suç o güvecin, suç bu sitenin ama Tabii. suç eşimin değil. Tabii. Onu yapabiliriz. Güveci bozmasaydın yapardık. Hayır, Artık bozulmadı, şansına küs. bozulmadı. Salçamız da çıkacak bayağı değil mi? İyi. Salçaya da para vermeyiz bir süre. Aynen. Ekonomik. Ya, tabii Ne kadar harcadık maliyet olarak? 1000 lira, 950 lira şeylere yani verdik. 1000 liraya Domateslere yakın. verdik. Tam 1000 lira değil bile. Biberleri de aldık çünkü. Biberler bu kadar. Aynen. Tuz koyuyorsunuz. İşte hani başka bir şey yok değil mi? Yağ falan koyulmuyor. Salça da yapacağız bir de bundan sonra. Daha yeni başlamışız ya. Daha bir Kasalarda- kasayı doğuruyoruz Ben de anca. neredeyse bitti zannediyorum ya. Daha yeni başladık bitti sanıyor. Daha üflüyor bak başta. Bizim askerlik bitmez ya. Akşama kadar devam. Domatesler bitime yakın, ben gider tutuştururum.
Daha biber doğrayacağız. Oo yandım ana. Sadece kasadaki domatesleri doğramayacağız yani. O biberleri boşuna mı aldık? Vallahi yani doğal hayat dedik de başımıza iş mi aldık bilmiyorum ya. Domates istiyorum. Domates. Domates, biber, patlıcan. Dırın dın. Önce masada yapmaya başladık. Masayı normal açmıştık. Sonra benim kollarım ağrımaya başladı. Dedim ki bu iş böyle olmaz. Yer sofrası yok mu? Annemin İstanbul'daki evde kalmış. O yüzden burada da olmadığı için hemen benim aklıma bir fikir geldi. Masayı kapattık. Direkt altına birkaç tane yastık koydum. Yer sofrasına dönüştürdüm biraz. Yarı yer sofrası gibi. Şimdi işimizi görüyor. Mevzu eşimin keyfi ise hemen çözüm bulabilir. Ya kolum ağrıyordu ama sağlık burada söz konusu. Hemen mevzu bahis keyif. Aa, Ne gözüme bir şey oldu? kaçtı. Ne kaçtı? Sinek kaçtı gözüme. Sinek olamaz, sineklik var. Yapan usta kimse yapamamış işte sinekli. Kim acaba yapan usta? Kendisi. Annem de bir yandan biz kabuklarını soyuyoruz. O da doğramaya başladı. Doğruyor domatesleri. İşimiz de kolaylaşıyor aslında. Sonrasında direkt biberlere geçeriz. Şimdi kış hazırlıkları başladı aslında bir yandan da. Şimdi bu sadece hanımların mutfak kış hazırlığı. Bir de benim kış hazırlığım var. Biraz inşaat süreci var tabii. Sen bilmiyorsun tabii. Pencerelerin kenarına genelde çekomastikleri yeniliyorum. Yoksa Sen listeyi yazmıştın, o yüzden mi yazdın tabii. onu? Yoksa ne oluyor? Onlar tekrar sıcak soğuk hop içeri su giriyor kışın. Elimi kesecektim. Kesmedim herhalde. Yine bir sakarlık galiba. Ay, inşallah bugün elimi kesmeden bitirebiliriz şu aşamayı. Ondan sonra ben kendi takımlarımı, kömürlüğü falan toplayacağım. Senin Onlar bayağı var. işin var ya Bayağı işim bahçede. var. Aynen. Bahçeyi toparlayacağız. Daha benim de perdeler falan yıkanacak. Kış hazırlığı. Arkadaşlar burada sürekli çiftçilerin emeğinin zayi olduğuna dair insanların beyanlarını duyuyoruz. Konuşuyorlar, bize şikayetlerini anlatıyorlar. İşte bizim çok emeğimiz var, şöyle oluyor, böyle oluyor, kâr edemiyoruz gibi şeyler söylüyor ama adamlar bir nevi haklı ya. Gerçekten Çok emek var. çok fazla emek var yani. Çok fazla emek var. Şehirde büyüyüp köycülük oynamaya çalışan insanlarız. O yüzden aslında alışkın değiliz yani. Ama çok güzel bence doğal hayat. Aa, sıçradı. Nereye sıçradı bu? Anne biraz kirletiyoruz ama etrafı. O yüzden geldim buraya. Annem de çok titiz. Aşırı. Eşim çardağına kıyamadı. Evet ya, gerçekten. Çok dekor var diye, obje var diye. Toprağa sahip çıkmamız lazım. Ekip biçmemiz lazım. İnsanlar ne kadar okusa da okumasa da fark etmez. Bu ayrımdan artık vazgeçmemiz lazım. Herkes kendi domatesini, biberini, şuyunu buyunu ekmesi lazım. Diyeceksiniz ki sen şimdi orada ne güzel ekiyorsun. Bizde toprak yok falan. Ama şehirde de ben çok yapanları gördüm, değil mi? Hobi bahçelerinde falan yapıyorlar. Hobi bahçelerinden ziyade adam kendi evinde uygun yerlere saksı, şu bu falan koymuş. Oralarda ekiyor, biçiyor. Ya onun için de işte çok emek vermek gerekiyor. Çalışanlar nasıl yapsın bu? Zor. Ya zor tabii de ama günün birinde su bittiğinde, yiyecek bittiğinde dünyada o zaman tek önemli şey bu. Buradan ne mesaj vermek istiyoruz? Paraya pula tapmak yok, domatese devam. Domates. 24 saat domates büyütmeyeceksin. Aynen. Ben mevsiminde ürün tüketmekten yanayım. Fakat domates için bunu es geçiyorum. Kışın yememek lazım aslında. Hani her şey mevsiminde yenecek der ya doktorlar falan. Evet, bu da zaten mevsim domatesi yemiş oluyoruz kışın. Oluyoruz konserve da yaparak. hani kışın vücuduna ihtiyacı yok. Domates yemeyin gibi bir şey söylüyorlar ya. İşte bizim işimize gelmiyor aslında. Çok güzel. Hem kahvaltıda lazım oluyor hem menemenin tadı çok güzel oluyor. Menemen yaz kış Hem vazgeçilmezimiz. Hem yemeklerde kullanılıyor. Ben geçen kış çok güzel birkaç kere tava pizzası yapmıştım Yasin, hatırlıyor musun? Evet. Bayağı bir beğenmişti Yasin. Yani aynı fırındaki gibi olmuştu bence, çok da kolay. Onun bedelini Ocak Şubat'ta ödemiştik. Maşallah bayağı kilo almıştım ben. Evet. Zar zor verdik. Şu an vermiş halim yani düşünün. Şu an yine biraz daha aldı hatta yazın. Annem sürekli yaptığı için hamur işi falan. Yine annemi suçluyoruz. Bir gün de annemle burada verandada gözleme yaparız. Onu da çekeriz size. Sacıda gözleme yaparız ama onu artık seneye yaza falan kalır. Yazlıkta yaşamanın cilvesi ve gerektirdiği bazı durumlar var. İşte öyle de misafirleriniz genelde yazın gelmeyi tercih ediyorlar. Zaten kışın bize yatılı Aynen. misafir gelmesi Kışın bize- imkansız. Yatılı değil, kışın bize hiç kimse uğramıyor. Hem kışın burası çok ıssız. Yani yapılacak çok bir aktivite yok gelen Aynen. misafire göre. Ama Hem güzel de- oluyor. Hani ben şakasını yapıyorum Hem de yani. ev çok küçük olduğu için ısınma problemi var. Yani kışın bize misafir... Biz de misafirin yazın mümkün gelmesini istiyoruz zaten. Kışın Evet, kışın bizim ağırlayamıyoruz. için de çok zor gerçekten. Sevdiklerimizi yazın çok güzel Hayır, ağırlıyoruz. denize burada. götüremiyoruz. Siteyi gezdiremiyoruz. Hiçbir şey yok. O yüzden yazın geliyorlar. Bu arada biz ısınma sistemimizi söylemiş miydik? He. Doğalgaz yok arkadaşlar burada. O yüzden diyoruz aslında. Evet, aynen. Doğalgaz yok. Elektrikli kombi var. Evet, elektrikli kombiyle ısınıyoruz. O yüzden de çok fazla yaktığı için her odayı da açmıyoruz. Şimdi kullanmadığımız diğer odalara gerek duymuyoruz. O yüzden misafirin de kışın kalması zor olacağından yazın çok güzel ağırlıyoruz misafir.
aşamasında bitirdik domatesleri doğramayı ama biz de bittik. Şimdi biberlere geçeceğiz. Annem hatta bizden önce başladı. O tabii hızlı her zamanki gibi. Ben de şimdi biberleri doğramaya başlayacağım. Ondan sonra direkt sobada kaynatma aşamasına geçeceğiz. Bu kabukları da burada biriktirdik. Bunlardan da salça yapacağız. Şimdi pişirme aşamasına geçtik. Bir yandan is kokuyor, hem rahatsız oluyorum ama çok keyifli çünkü bahçede yapmak çok zevkliymiş. Etrafa dökülecek, saçılacak derdiniz hiç yok. Mis gibi. Sobayı da ilk defa kullanıyorum. Gayet güzelmiş yani. Bundan sonra bağımlılık yapabilir bu soba. Bence de. Çok güzel ya. İnanılmaz. şimdi- Çok zevk alıyorum. Ay kedi geçti. Sen şimdi odun ateşinde pişmiş menemenin tadına bak bundan sonra. Lezzetli olacağına eminim. Çok güzel. Ateşi de çok güzel yakmışsınız beyefendi. O bizim ustalık işimiz. Şöyle gel yakından göster, çok güzel. Bir yandan fokur diyor da baksana. Şimdi işi profesyoneline bırakalım da anneni ara tuz atsın. Hemen çağırıyorum. Bu kadar reklam yeter. Bence de. Şaka tabii ki. Biraz ben, biraz annem. Hem biz şu an öğreniyoruz hem de annesi yapıyor. Biz de iş öğreniyoruz. Öyle diyelim. Aynen öyle. Annem gelene kadar Yasin'e devrettim. Biraz da ben karıştırayım. Gerçekten bayağı emek var ya. Evet ve çok is de var. Ama size kesinlikle tavsiye ederim. Bu tarz bir ortamda yapmanız lazım. Aa bak ne var gel. Bak menemeni kesmemiş. Gördün mü? Olduğu gibi. Anne, Aa bak. kesin sen kesmemişsindir. Bence hata sende. Hayır, sendedir. Tabii ki hata bende. Tabii ki bende. İlk menemenimizi dolduruyoruz şimdi. Haydi bakalım. Hadi bismillah. Şimdi bu bütün kavanozların hepsini dolduracağız. Salçamızı da 2-3 gün sonra yapacağız. Biraz çürütmemiz gerekiyormuş kabuklarını. Bugünlük videonun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.